Şimdi Hazreti Ali radıyallahu anh Efendimiz Ebu Bekir'le Ömer bu ümmetin en üstünüdür. Beni onlardan üstün tutan müfteridir. Ona iftira sopası atarım diye bütün cemaatin huzurunda ilan etti ya. Bu sabittir. Hazreti Ali Efendimizin diyelim en yakın görüşünde olan Abdurrazzak, bu Musannef kitabın sahibi, büyük alim, allame, ne diyor? Ben Hazreti Ali'yi çok seviyorum. Ama Hazreti Ali ki diyor Ebu Bekir'le Ömer benden üstündür. Şimdi Hazreti Ali'yi bu kadar sevip de onun sözünü inkar etmem, onun kendinden üstün gördüklerini üstün görmemem de Hazreti Ali'ye iftira olacağından, benim ona karşı olan sevgime ve saygıma halel vereceğinden, zede getireceğinden dolayı ben de Hazreti Ali'nin görüşüyle ilan ediyorum ve itikad ediyorum ki Ebu Bekir'le Ömer radıyallahu anhuma bu ümmetin üstünüdür. İşte böyle demek lazım. İşte hakiki Ehl-i Beyt mensubu, hakiki Hazreti Ali muhibbanı ben buna derim. Hazreti Ali'yi seveceksin. Ondan sonra sözlerine duydun mu yan çizeceksin. Bir de ondan sonra Hazreti Ali öyle demek istemedi ya. Onu korkuttular falan da. O öyle takiye yaptı. İşi gizledi. Yani daha açık konuşmak gerekirse Hazreti Ali münafıktı. İkiyüzlüydü. Sana öyle dedi, bana böyle dedi gibi. Hazreti Ali gibi radıyallahu anh Allah'ın aslanına da korkaklık ve ikiyüzlülük isnat edeceksin. Ve ondan sonra da Hazreti Alici olacaksın. Hadi git işine ya. Sana kim inanır ya? Kimi kandırıyorsun sen? فَاِنَّ عَلِيًّا كَرَّمَ اللّٰهُ وَجَهِ Hazreti Ali, Allah Teala zatını mükerrem kılsın. كَانَ يُوَكِّرُ الْخُلَفَاءَ الثَّلَاثَةَ Üç halifeye çok hürmet ederdi. Ve yuazzimuhum, onlara çok saygı gösterirdi. Onları büyük tutardı. Rıdvanullahi Teala alim ecmaîn. Allah-u Teala'nın rızası her birerlerinin üzerine olsun. Ve bâya'hum. Hazreti Ali radıyallahu anh üç halifeye de biat etti. Biat etti ne demek? İtaat etme sözü verdi. Teslim oldu. Alimen, bilerek neyi bistihkâkîmul iktidâ ebîm, bu zatlar kendilerine uyulmayı ve biat olunmayı hak etmişlerdir diye bu bilinçle biat etti. Yoksa sen Hazreti Ali gibi Allah'ın aslanına zorla bir yere bir şeye biat ettiremezsin. Bu Hazreti Ali'dir. Sen kimden bahsediyorsun ya? Kerramallahu vecehu. Ona Allah'ın verdiği ilim, ona verdiği hikmet, ona verdiği kuvvet, ona verdiği feraset. Bunu herkes kabul ediyor. Bu ittifaklıdır. İlim bakımından hepsinden üstündür. Ene medinetül ilmi aliyun babuha. Ben ilmin şehriyim. Ali onun kapısıdır buyuruldu hakkında. Efendimiz tarafından sallallahu aleyhi ve sellem. İlimde fazileti var. Tabi bir yönden fazilet her yönden eftaliyeti gerektirmiyor. Ama bu kadar ilim üstünlüğü var. Tabi ki Hazreti Ali bilmeden, ilimsiz bir şekilde körü körüne gidip de Ebu Bekir, Ömer, Osman'a millet biat etmiş, hadi ben de biat edeyim. Efendim sürüden ayrılmayalım da şimdi bir fitne çıkaran biri olmayalım diyerekten mi biat etti? Haşa! O onların kendinden üstün olduğunu bilerek bir bilinç üzere onlara biat etti. Fedava mütabaati. Şimdi sen kalkacaksın. Hazreti Ali'ye uyduğunu iddia edeceksin. Ma vücudi inkarihim. Öte yandan da üç halifeyi tanımayacaksın, reddedeceksin. Hatta sahabeliklerine bile dil uzatacaksın. Efendim, sen üç halifeyi inkar etmenle birlikte Hazreti Ali'ye uymayı iddia edersen bu ne olur? İftiraun mahdun. Katıksız bir iftiradır. Ve iddiaun sırfın. Halis bir iddiadır, davadır, delilsiz davadır. Yalandır yani. Bel inkaruhum. Hatta diyebiliriz ki efendim üç halifeyi tanımamak inkarun fil hakikati li seyyidina Ali kerramallahu vecehu, gerçek manada Hazreti Ali'yi tanımamaktır. Onu inkar etmektir. Ve raddun sarihun, açıkça reddetmektir. Neyi? Li ekvali ve ef'ali. Hazreti Ali'nin bu kadar sözleri üç halife döneminde yaşamış. Onların yanında bulunmuş. Yani Medine'de yaşamışlar bunlar. Ayrı bir yerde değil o zamana kadar. Sonradan Irak'a geçti. Kendisi Medine'de sakin idi. Peki onun bunca üç halife hakkında sözleri var. Onların cemaatlerine ittibaları var. Onların imametlerine iktidaları var. Onların şahsiyetlerine biatleri var. Onun bu kadar sözlerini ve fiillerini, hareketlerini, tatbiklerini ne yapmaktır? Açıkça reddetmektir.